Herkese merhaba. Bugün müthiş analizlerimiz var. Müthiş fırsatlarımız var. Hepsini tek tek bakacağız hızlıca. Ethereum, Bitcoin, Arbitrum, Optimism, US500, Cash'e bakacağız. Brent, Gold, altına bakacağız. Nasdaq, Nvidia, Tesla, Amazon, 3D Systems, 3Mco, Akadia. Hepsine hızlıca bakacağız şimdi. Önce Ethereum'dan başlıyorum. Günlük grafik önümüzde. Hafta sonu Eylül sonunda burada gösterdim. Eylül sonuna kadar 3700'ün altlarını çok zorlayacak gibi durmuyor. Eylül'ün sonunda güzel rakamımız 5600-5700'leri görebilir. Hemen 4 saatliğine yakından bakalım. 4 saatlikten bu hafta 4000'leri biraz zorlama olasılığı var. 4000'leri zorladıktan sonra haftaya yükseliş olasılığı çok yüksek. Bitcoin günlüğe geçiyorum. Bitcoin'de alt rakamımız Eylül sonuna kadar 100.000'in altına gelme olasılığı çok zayıf. Önümüzdeki haftalarda 105.000 görebilir. 105.000'leri görüp rahatladıktan sonra 120.000-125.000'lere doğru yolculuğuna devam edecek. 4 saatliğine bakalım hızlıca. 4 saatlikte bu hafta 105.000, 106.000, 107.000 civarını görebilir negatif yönde. Yukarı yönde ise bu rakamlara geldikten sonra 114.000, 115.000'ler görünüyor. Hızlıca Arbitrium'a geçiyorum. Arbitrium günlükte 0.35'lere zorlama olasılığı var. 0.35'leri görürse ondan sonra 0.65'ler 70'lere doğru Eylül'den itibaren yukarı doğru gidecektir. Hemen 4 saatliğine bakalım. 4 saatlikten de görüldüğü üzere arkadaşlar 0.40'ın altı çok olası değil ama negatif gelişmelerle 0.40'ın altına gelme ihtimali de var ama Eylül'den sonra Ekim'in başından itibaren 0.60'ları göreceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Arbitrium'da çok fırsatlar var arkadaşlar. Optimum günlüğe geçiyorum hızlıca. Optimum'da Eylül sonuna kadar 0.45'leri görme olasılığı çok zayıf. En negatif yönde 0.55'leri görebilir. Daha sonra Optimizm'de de müthiş yukarı doğru fırsatlar var arkadaşlar. Yıl sonunun 1.5-2'leri bile görme olasılığı var. Hemen 4 saatliğini gösteriyorum. 4 saatlikten görüldüğü üzere negatif yönde 0.60'ları 65'leri görme olasılığı var. Oralara kadar bir aşağı zorlayabilir. Daha sonra bir yukarı doğru bir trend yakalayacak büyük olasılıkla. İlk etapta 0.70-75'leri görecek. Daha sonra 80'leri görebilir. US500 cash hemen onu gösteriyorum günlükten. US500 cash'te önü açık 7.000'lere doğru gidiyor hızla. Yıl sonu 7.000'lerin üzerinde kapatma olasılığı var bence. Şu anda 6.700 ile 6.300 arası bandında hareket ediyor. 4 saatli gösteriyorum. Önümüzdeki haftayı 6.400-6.350'lerle 6.500 arasında geçirecek gibi görünüyor. Bir 6.500-6.600'leri test edip aşağı gelip daha sonra yukarı doğru trendine devam edecek. Brent petrol cash günlüğe gösteriyorum. Eylül sonunu en negatif gelişmelerde 60'lara doğru gelme olasılığı var. Fakat daha sonra 70'lere doğru büyük ihtimalle Ekim başından itibaren belki öncesinde de 70'e doğru çıkacaktır. 4 saatini gösteriyorum. Önümüzdeki bir haftayı 0.65'lere doğru gelerek gösterecek hareketini. Daha sonra Eylül ortasından itibaren yükselişe geçip 70'lere doğru yolculuğuna devam edecek gibi görünüyor Brent petrolde. Altını gösteriyorum hemen. Altında çok büyük fırsat var. Altının önü açılmış gidiyor. Bir taraftan güvenli liman olarak görenler altına hücum etmiş durumdalar. 10 günlük 15 günlük periyotta zaten yukarı trendi vardı. Tamamen herkes alıma geçmiş durumda. İlk etapta 4.000'lere kadar çıkma olasılığı var. 3.700-3.800'ler görünüyor. 4 saatliği gösteriyorum. Eylül sonu şurası. Şu anda küçük bir düzeltme yapıyor. Birkaç günlük sanırım. Şurada aşağı doğru gelecek. 3.500'lere gelme olasılığı var. 3.500'lere gelse bile tekrar 3.600-3.700'lere doğru yolculuğuna devam edecek. Eylül sonuna doğru 3.700'leri görme olasılığı var bence. Nasdaq'la devam ediyoruz. Nasdaq Eylül sonuna kadar en negatif olasılıkla 85'leri görebilir. 80-85'lere geleceğini pek sanmıyorum ama negatif yönde oralara kadar gerileme olasılığı belki olabilir. Şu anda ufak bir düzeltmede yükselişe geçtikten sonra 100'leri görme olasılığı var. 4 saatliğe bakalım. 4 saatlikte önü açık gördüğünüz gibi küçük düzeltmesini yaptıktan sonra 90'lara belki negatif olarak gerileyebilir. Daha sonra Eylül sonuna kadar 100'ü geçeceğini söyleyebiliriz. Nvidia'ya geçiyorum hızlıca. Nvidia günlükte şu an düzeltmesini yapıyor. Hemen hemen 130'lara kadar çekilme olasılığı var. 140'ın altı çok görünmüyor ama negatif haberler gelirse, satışlar devam ederse 140'lara, 130'lara gerileyebilir. Daha sonra toparlayacaktır. Yukarı trendi devam ediyor altlı ve üstlü bantlarda. Güzel haberler gelirse Eylül sonunda 170-180'leri görebilir. Tesla'ya bakalım. Tesla günlükte fiyatımız 330'larda. 300'ün altına çok gelecek gibi görünmüyor. Güzel haberler gelirse Eylül sonunda 390-380'leri görebilir. Biraz yatay vaziyette hareket ediyor şu sıralar. Fakat trendimiz yine yukarı. Amazon günlükte trend altlı üstlü yukarı vaziyette. 4 saatliğe bakalım. Fiyatımız 230'larda. Önümüzdeki haftaya kadar 240'ları görme olasılığı var. Daha sonra düzeltme girecektir. Alfabetik gidelim. 3D Systems'i günlüğüne bakalım. Şu an düzeltmesini yapıyor. 1.99'larda. 1.50'lere kadar çekilebilir fakat daha sonra yön yukarı. Buralarda spread de az değil. Fakat daha sonra 2.5-3'lere doğru yolculuğuna devam edecek. 4 saate bakalım hızlıca. 4 saatte 1.60 görünüyor. 10 gün içerisinde, 15 gün içerisinde 1.60'ı görebilir. Daha sonra 2.5-3'e doğru yukarı trendine devam edecek büyük ihtimalle. Ve son olarak Akadia Daily'ye bakalım. Yukarı trendi devam ediyor. Küçük bir düzeltmesi var. Bir miktar aşağı gelecek 23'lere doğru. Daha sonra yön yukarı. 4 saatliğine bakalım. 4 saatlikte bir miktar düzeltmesini yapacaktır. 23-24'lere doğru geldikten sonra trendimiz yukarı doğru kaldığı yerden yolculuğuna devam edecek.